Adli tıp raporları yalan söylemez derler. Eğer ciğerleriniz suyla doluysa boğulmuşsunuzdur. Eğer kanınızda zehir varsa zehirlenmişsinizdir. Polis buna inanır, savcı buna inanır, hakim buna inanır. Selin Soylu da buna inandı. Kocası Caner'i odasında boğan, o kimyasalı hazırlayan Cem'i kendi elleriyle zehirleyip polise kurban diye sunduğunda dosyanın tamamen kapandığını sanıyordu. Adalet, Selin'in çizdiği o trajik tiyatro sahnesine inanıp salonu terk etmişti. Ama o sahnede ışıklar söndükten sonra bile orada oturan ve dekorun arkasındaki ipleri gören biri vardı. Kusursuz bir cinayetin tek bir zayıf noktası vardır. Katilin o cinayeti kendisinden başka kimsenin çözemeyecek kadar kusursuz sandığı o kibirli an. Paranın ve gücün getirdiği o sahte güven hissiyle masasına oturdu. İnsan kaynaklarının bıraktığı biyografi dosyasını rastgele açtı. Şirketin Ar-Ge laboratuvarına kıdemli kimya danışmanı olarak bir kadın alınmıştı. Eda Ersöz. Selin isme baktı. Ersöz, ikinci sezonda Cem'in formüllerini çaldığı ve intihar süsü vererek ortadan kaldırdığı o dahi kimyager Metin Ersöz'ün soyadı. Selin'in gözleri kısıldı. Bir tesadüf müydü? Metin'in hiç evlenmediğini, bir çocuğu olmadığını biliyordu. Dosyayı incelediğinde gerçeği gördü. Eda, Metin'in kız kardeşiydi. Abisinin şüpheli ölümünü araştırmak için aylardır emniyetin kapısını aşındıran ama dosya kapandı denilerek geri çevrilen o inatçı kadın, şimdi Selin'in tam karşısındaydı. Selin paniklemedi. Panik, amatörlerin işidir. Eda'yı odasına çağırdı. Ona abisinin ölümünden dolayı ne kadar üzgün olduğunu, şirketin bu trajedide hiçbir suçu olmadığını anlatan o sahte, şefkatli yüzünü takındı. Eda ise son derece sakindi. "Ben buraya yas tutmaya gelmedim Selin Hanım," dedi. "Abimin yarım kalan projelerini tamamlamak ve onun adını temizlemek için buradayım. Polis onun intihar ettiğini söylüyor ama o laboratuvarın asla arkasında böyle dağınık bırakmazdı." Selin içinden gülümsedi. Karşısındaki kadın sadece abisinin intiharından şüphelenen, polise kızgın bir kadındı. Cinayetin asıl derinliğinden habersizdi. Ya da Selin öyle sanıyordu. Gece yarısı. Selin'in ultra lüks, minimalist evi. Selin yatağında uyuyor, aniden telefonuna bir e-posta bildirimi düşer, ekranın ışığı yüzünü aydınlatır. Selin gözlerini açar, telefonu alır. Selin'i uykusundan uyandıran şey bir tehdit mesajı değildi. Bir PDF dosyasıydı. Gönderici adresi gizlenmişti. Selin dosyayı açtı. Bu, Cem'in otopsi raporuydu. Selin raporu ezbere biliyordu. Cem'in bardağına koyduğu o özel toksin, otopside aniden gelişen kalp krizi olarak görünmüştü. Çünkü o madde, vücuda girdikten 20 dakika sonra doğal bir enzime dönüşüp kayboluyordu. Selin bunu çok iyi hesaplamıştı. Ancak ekrandaki raporda kırmızı kalemle yuvarlak içine alınmış bir adli tıp detayı vardı. Mide içeriği analizi. Raporda aynen şu yazıyordu: maktulün midesinde ölümünden yaklaşık 15 dakika önce alınmış, yüksek oranda teofilin bileşeni tespit edilmiştir. Teofilin, çayın içinde bulunan ana madde. Polis bu detayı önemsememişti çünkü Cem evinde tek başına çay içiyordu ama Selin'in kanı çekildi. O gece polis eve girmeden hemen önce Selin Cem'in çay bardağını mutfağa götürüp yıkamış, parmak izlerini silmiş ve yerine Cem'in kendi içtiği bardağı koymuştu. Eğer Cem'in midesinde o çay varsa ve Selin polise "Ben eve girdiğimde Cem zaten yerde ölüydü, masada çay filan yoktu" diye ifade verdiyse, bu adli tıp detayı Selin'in polise verdiği ifadedeki o kilit zaman dilimini tamamen yerle bir ediyordu. Biri, polisin gözden kaçırdığı o ufacık teofilin detayını bulmuş ve Selin'in önüne koymuştu. Bu şu demekti: o gece o evde olduğunu, Cem'e o çayı senin içirdiğini biliyorum.